Artlist.io. Kadem iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Bugünkü sorunuz eş seçimi. Tıpkı iş seçiminde olduğu gibi her seçim biliyorsunuz bir şeylerden ya da birilerinden vazgeçiş demektir. Acaba biz kimlerden ya da nelerden vazgeçeceğiz? Hangilerini tercih edeceğiz? Kimlere yöneleceğiz konularının harman olduğu yerdir buralarda ve fizyonominin de önemli bir yeri yurdu vardır buralarda. Fizyonomi biliyorsunuz klasik olarak izah edelim. İnsanı tanımak, insanı daha iyi tanımak diyorsa, fizyonomi insanı okumak diyorsa, fizyonomi insanın dışına bakarak içini anlamak, özünü anlamak diyorsa demek ki o da aynı durakta duruyor demektir. Rolü nasıl olacaktır? Rolü tarzlara bağlı biraz. Bunu sizi muhatabınıza nasıl izah ettiğinize, nasıl açıkladığınıza, nasıl bir dil kullandığınıza, bunu nasıl sunduğunuza bağlıdır biraz. Elde edeceğiniz başarı ya da onun seçim kararına edeceğiniz etki biraz bunlara bağlıdır. Buradaki dilin güzelliği iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Şimdi işin bu kısmı böyle. Benim vurgulayacağım şey biraz başka, altını çizeceğim şey biraz başka. Böyle tek kelimeyle, tek cümleyle geçilmiş bazı ifadeler, bazı kavramlar, bazı terimler es geçildiği için, yani onlar ıskalandığı için sonuçları tam olarak kavranamıyor. Yani algılanamıyor. Ya da analiz sırasında tespitler için kullanılan kavram ve terimler daha önceden algıda otomatik pilot olarak yanlış bir algıyla kodlandığı için, işlendiği için, kavram çok iyi bilinmediği için onları böyle ara ara hatırlatmakta ben fayda görüyorum. Benim kusuruma bakmayınız. Bu hatırlatmaların ben son derece büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. O yüzden yapıyorum bunları da. Hani durduk yere biz zaten bunları biliyoruz. Bu neden bunu tekrar ediyor sorularının cevabı budur. Çünkü otomatik pilota yanlış algıyla atılmış şeyler konuşmalar ve görüşmeler sırasında siz anlatırsınız ama karşı tarafın algısı bambaşka yöndedir. Bu riskin önüne geçebilmek isterim her zaman. Derdim odur. Bunun da faydalarını göreceksiniz zaten hem ileriki videolarda hem ileriki açıklamalarda. Şimdi söylemeye çalıştığım şey 5 aşağı 5 yukarı şudur. Birkaç kelimelik tespitler, bir cümlelik tespitlerden örnek vereyim size. Bir analiz yaptık, bir şekilde yollarımız kesişti ve siz dediniz ki ben bir gönül ilişkisi içerisindeyim ve partnerimi, işte eş adayını, arkadaşımı daha iyi tanımak istiyorum. Analizinizi istiyorum, analiz yapmanızı istiyorum. Biz de tespitlerimizi sıraladık. Dedi ki tespitlerden bir tanesi şöyle. Arkadaşınızın cimri olma ihtimali yüksek. Tamam. Hani cimrilik majör seviyede hayatını etkilemeyebilir o kişinin. Zaman zaman gülümsenip geçilebilir bile. Yani hani bizimkisi de çok cimri, şöyle şöyle yapmıştı der. İleride hani tatlı bir hatıraya bile dönüşebilir. Zaman zaman da ufak tefek atışmalar, tartışmalar vesaire filan yaşanabilir ama tolere edilebilir. Yani tolere edilir bu. Bir şekilde tolere edilir. Çok aşırı değilse tabii. Ama bir de tolere edilemeyen gruplar vardır. Onlara örnek vereyim birkaç tane. En son vereceğim örneği de biraz altını açayım. Yani alt tarafta, altında, o çatının altında neler var onları da bir açayım. Örneğin denildi ki analiz yapıldı. Aşırı şüpheci ya da takıntılı ya da merhametsiz ya da öfke kontrol sorunu olan ya da şiddete meyilli olması ihtimalleri yüksektir denildi. Hepsi ayrı ayrı ya da hepsi aynı anda. Evet, her biri hayatı majör seviyede etkileyecek ve tolere edilmesi son derece güç konulardır bunlar. Yani her birini ya da hepsini bir arada
yaşamış, birlikteliklerinde, gönül ilişkilerinde yaşamış ve şu anda bizi dinliyor olanların serzenişlerini buradan duyar gibiyim. Siz onu gelin bize sorun diye. Onu yaşayan bilir diyenlerinizi, izleyenler varsa ve öyle diyenler varsa duyar gibiyim. Dolayısıyla lütfen terim ve kavramlara dikkat, es geçmeyiniz derim. Şu örneği veririm. Dedim ki yine herhangi bir sebeple bir araya geldik. Bir sebeple yollarımız kesişti ve analiz sonrasında narsist bir kişi olması ihtimali çok çok yüksek dedik. Tespitimiz bu oldu diyelim. Şimdi bakın, narsist bir kelime. Narsistler nasıl olur? Yine yaşayanlar bilir. Onlarla birlikteliklerinde narsist kişilerle yan yana gelmişler bilir. Ah ah onu siz bize sorun diyorlardır muhtemelen şimdi. Bakın, narsist bir kere kişilik bozukluğudur. Narsistlik. Bunu bilelim. Başka abartılı bir kendini beğenmişlik vardır. Aşırıdır yani bu. Başka sürekli kendine hayranlık duyulmasını ister. Hem eşi kendisine hayran olsun ister, hem de diğer çevresinde kim varsa herkes bana hayran olsun ister. O derece. Küçümseme huyları vardır. Tepeden bakma huyları vardır. Çoğu kişiye. Değersizleştirme huyu vardır. Ve bunu o kadar profesyonelce yapar ki zaman zaman saygısızlıkla yapar bunu. Zaman zaman hakaret ve küfürle yapar. Zaman zaman şiddetle de yapabilir. Diğer doneleri de göstergeleri de onu gösteriyorsa. Sonra kendi çıkarları için mutlaka ve mutlaka başkalarını kullanır. Başka aşırı kıskançtır. Başka aşırı kıskanç olduğu gibi kendisinin de sürekli kıskanıldığını düşünür. Bu bir zannetme durumudur. Herkes beni kıskanıyor zanneder. İşte bunlar, bakın, bir kelimenin altına neler neler girdi. Böyle birisiyle bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacağınız kişiyle yaşamanın zorluğunu benim burada kelimelerle anlatmam yetmeyebilir. Kelimeler kifayetsiz kalabilir yani. Peki bir sebep sonuç ilişkisi kuralım dersek ne olur? Hani narsistliğin sebepleri nelerdir? Hani sonuçlardan gitmeyelim de sebeplerden gidelim. Çünkü biz nedensellik ilkesi diye bir şey var, değil mi? Nedensellik ilkesinde ne yaparsınız? Sebep sonuç ilişkisi kurarsınız. Kimi zaman sonuçlar üzerinden hareketlerinizi düzenlersiniz. Kimi zaman da sebepler üzerinden hareketlerinizi düzenlersiniz. Şimdi peki narsistliğin sebeplerine bakalım. 1. Depresyon. Başka kaygı. Başka panik atak. Başka mutsuzluk. Başka boşluk hissi. Derin bir boşluk hissi vardır narsistlerde. Başka cinsel sorunlar. Alabildiğine cinsel sorun vardır. Üstünü kazıdığınız vakit altından neler neler çıkar. Dolayısıyla bakın, sebepler olarak da neler neler çıktı karşımıza. Şimdi ne olmuş oldu? Son birkaç dakikayı sadece bir kelimenin çatısı altına girenleri konuşmuş olduk. Bunları bir ömür boyu yaşamak kolay mıdır? Kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla işte fizyonomi bu derece etkili olabilir. Yeri yurdu, durağı öyle bir yerdedir ki hayati derecede etkili olabilir ve seçimlerinizi etkileyebilir. Söyleyeceklerim kabaca 5 aşağı 5 yukarı bu konuyla ilgili budur. İlerleyen serilerde benzer şekilde yine aynı konuda bir araya gelebiliriz. Bunlar çünkü yani sabahlara kadar konuşulacak konulardır. Öyle 10 dakikalara, 15 dakikalara sığacak konular değildir. Ama buralardayız. İşte bunları anlatmak, eskilerden öğrendiklerimizi yenilere aktarmak için buralardayız efendim. Bekleriz. Adresimiz bellidir. Videonun altında iletişim adreslerimiz mutlaka olur. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan rahat edenler sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da taleplerinizi videonun altında yorumlar kısmına yazınız.
Biz hem ben hem ekip arkadaşlarım orada gayet güzel besleniyoruz. Kimi güzel eleştirileri cebimize koyuyoruz. Kimisi gayet güzel sorular yöneltiyor. O sorulara cevaplar verirken bizler de hem bazen yeni bir şeyler öğreniyoruz, bazen de tekrar etmiş oluyoruz. Hafızamızı tazelemiş oluyoruz. Efendim videonun ilerleyen serilerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.